Hepiniz Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Bugün Ludwig Feuerbach'ın o kışkırtıcı fikirlerine, yani hepimizin zihnini kurcalayan ölüm ve ölümsüzlük kavramlarına şöyle bir dalalım diyorum. Fikirler dünyasında yaptığımız bu yolculuklara katılmak isterseniz abone olmayı unutmayın, olur mu? Hadi o zaman başlayalım. Şimdi, bu ele alacağımız kitap öyle sıradan bir eser değil. Yazarının bütün akademik kariyerine mal olmuş bir kitap bu. Düşünün, isimsiz olarak yayınlanıyor ama yarattığı fırtına o kadar büyük ki genç Ludwig Feuerbach'ın akademik hayalleri daha başlamadan bitiveriyor. İşte bu sözler var ya, Feuerbach'ın nasıl bir karakter olduğunu aslında tek başına özetliyor. Bu sadece bir isyan değil, aynı zamanda müthiş bir entelektüel dürüstlük. Yani rahat bir akademik hayat sürmek varken ona yapıyor, gerçeğin peşinden gitmeyi seçiyor. Ve bunu yaparken de o dönemin yerleşik bütün dogmalarına kafa tutmaktan zerre çekinmiyor. Peki ama neydi bu fikir? Yani bir insanın kariyerini bitirecek kadar tehlikeli olan ne olabilir ki? İşte gelin Feuerbach'ın meselesinin tam kalbine inelim. Ona göre bir yanılsama olan ahiret inancı. Feuerbach'ın temel tezi şu: hani hepimizin inandığı o bireysel ruhumuzun ölümden sonra da yaşamaya devam edeceği fikri var ya, işte o aslında ilahi bir gerçeklik falan değil, tamamen insani bir yansıtma. Yani diyor ki bu bizim bitmek bilmeyen var olma arzumuzun, kendi egomuzun bir ürünü. Bakın, bu alıntı gerçekten de müthiş. Adeta psikanalitik bir içgörü. Feuerbach burada diyor ki, biz Tanrı'ya baktığımızda aslında kendimizi görüyoruz. Tanrı bizim narsizmimizin bir yansımasına dönüşüyor. Sanki bizim bireysel varlığımızın kozmik bir tapusu, bir garantisi gibi. Yani o sonsuzluk arayışı var ya, işte onun temelinde aslında devasa bir egoizm yatıyor. Tabii bu bakış açısı ne yapıyor? Elimizdeki tek hayatın, yani şu an içinde olduğumuz bu bedensel varoluşun değerini düşürüyor. Bu hayat sanki öbür taraftaki gerçek hayat için bir bekleme salonu, bir ön hazırlık gibi görülüyor. Peki Feuerbach bunun yerine ne koyuyor? Alternatifine. İşte burada Feuerbach bizi resmen sarsıyor ve radikal bir bakış açısı değişikliğine çağırıyor. Diyor ki, hayali bir öteki dünyaya umut bağlamak yerine gelin şu anki hayatın somut, elle tutulur zenginliğine odaklanalım. Ona göre asıl kutsal olan şey gelecekteki bir vaatte değil, tam da şu an yaşamakta olduğumuz bu anın içindeki o sonsuz potansiyelde gizli. Tamam, güzel. Bireysel ruhumuz ölümsüz değil dedik. O zaman hiçbir şey mi ölümsüz değil? Her şey gelip geçici mi? Feuerbach'a göre tam olarak öyle değil. İşte şimdi onun felsefesinin en ilginç yerlerinden birine geliyoruz. Evrensel tin kavramı. Bakalım bu ne anlama geliyor? Feuerbach'ın yaptığı şey şu: bireysel ölümsüzlüğü alıyor, yerine kolektif bir ölümsüzlük koyuyor. Yani asıl ölümsüz olan ben, sen, o değil, hepimizi kapsayan o evrensel bilinç, yani tin. Şöyle düşünün, bir sanatçı ölür ama eseri yaşamaya devam eder, değil mi? İşte insanlığın ortak aklı, düşüncesi, kültürü de tıpkı o eser gibi. Tek tek bireyler yok olup gitse de varlığını sürdürür. Bu nokta bizim o evrensel tinle ilişkimizi mükemmel bir şekilde açıklıyor aslında. Biz o bilincin kendisi değiliz, sadece onun anlık fani yansımalarıyız, tıpkı bir dalga gibi. Dalga okyanusun kendisi değildir ama ondan ayrı da değildir. Biz de işte o evrensel bilincin birer dalgasıyız. Ve şimdi geldik Feuerbach'ın belki de en radikal, en sarsıcı iddiasına. Diyor ki ölüm dışarıdan gelen bir düşman değil, bir kaza değil. Ölüm bizim içimizden gelen bir şey. Bizi biz yapan bilincin doğal, kaçınılmaz bir sonucu. Evet, yanlış duymadınız. Feuerbach burada doğrudan size, bana, yani düşünen, bilinçli her varlığa sesleniyor. Diyor ki sen ölüyorsun çünkü düşünebiliyorsun, çünkü özgürsün, çünkü bilincin var. Kendi varlığının farkında olmak, aynı zamanda o varlığın bir sonu olduğunun da farkında olmaktır. Bilinç bizi doğanın geri kalanından ayıran şey, evet, ama bu ayrılığın bedeli de ölüm. Yani düşünebilmek aynı zamanda ölebilmektir. Ne kadar çarpıcı, değil mi? Peki, madem ölüm dışarıdan gelen bir düşman değil de kendi bilincimizin bir sonucu, o zaman onu yenmenin yolu da dışarıda bir yerde olamaz, değil mi? Feuerbach'a göre çözüm yine içeride. Tam da yaşamın kendisinde. Ve bu fikri açıklamak için inanılmaz güzel bir metafor kullanıyor. Ölümü bir fındık kırana benzetiyor. Diyor ki, ölüm aslında bir son değil. Sadece bizim bireysel fani kabuğumuzu kıran bir alet. O kabuk kırılınca ne oluyor? İçindeki o lezzetli öz olan çekirdek ortaya çıkıyor. İşte ölüm de bizim o bireysel kabuğumuzu kırıp bizi evrensel öze ulaştıran bir süreç sadece.
Ve işte bu nokta bizi Feuerbach'ın önümüze koyduğu o nihai seçime getiriyor. Hayatımızın en kritik seçimi belki de. Mesele öldükten sonra ne olacağı sorusu değil. Asıl mesele şimdi nasıl bir hayat yaşadığımız. Önümüzde iki yol var. Ya sürekli bir sonraki hayatı umut ederek, ölümü hayatımızın merkezine koyarak bir nevi yaşayan ölü gibi dolaşacağız ya da hayatı o kadar büyük bir yoğunlukla, o kadar tutkuyla yaşayacağız ki benliğimiz yaşamın kendisi tarafından tüketilecek ve ölüm korkusu o ateşin içinde eriyip gidecek. Kısacası Feuerbach'ın bize mesajı çok net. Ölümü yenmek istiyorsan ondan kaçamazsın, onu inkar edemezsin. Onu yenmenin tek bir yolu var, yaşam tarafından tamamen yutulmak, tüketilmek. Hayatı öyle bir yaşamalısın ki o sonlu, kısacık anın kendisi bir sonsuzluk haline gelsin. Ve işte Feuerbach bizi bu son büyük soruyla baş başa bırakıyor. Önümüzde duran bu yol ayrımında biz hangisini seçeceğiz? Yaşamın kendisini mi, yoksa onun soğuk ve solgun gölgesini mi?